Arkadaşlar hepinize tekrardan selamlar. Gazlar ünitesinin artık son videolarına girmeye başladık. Bu videoda gazlara ait kısmi basınç yasasını, bir diğer ifadeyle Dalton yasasını göreceğiz. Dalton yasası ne diyecek olursanız, elinizde bir tane kapalı bir kap var. Bu kabın içindeki gazlar doğal olarak kabın çeperine, yani kabın içinde bir basınç oluşturuyor. Dalton diyor ki buradaki kabın içindeki gazların ayrı ayrı basıncını hesaplayabiliriz. Örnek olarak kabımda, şuraya bakarsanız, kabımda hidrojen gazı var ve gördüğünüz gibi SO2 gazı var. Hidrojen gazının basıncını ayrı, SO2 gazının basıncını ayrı şekilde düşünebilirsiniz. Bu ikisinin basınçları toplamı kabın içindeki toplam basıncı verecek. Yani kısmi basınç yasası şu demek: her gazın ayrı ayrı oluşturduğu basınç. Kısmi basınçların toplamı da bize zaten gazlar içindeki, kabın içindeki toplam basıncı verecek. O zaman kısmi basıncın tanımına geçersek, tanımı tam olarak şu: bu yasa bir gaz karışımının toplam basıncını, karışımı oluşturan gazların her birinin tek tek yaptığı gaz basıncının toplamına eşitliyor. Yani bütünün parçaları gibi düşünebilirsiniz. Kısmi basıncı orantılayacak olursak, kısmi basınç kabın içindeki gazların mol sayılarıyla orantılı. Kabın içindeki gazların miktarıyla orantılı. Bir kabın içinde 2 gaz varsa, bu gazlardan örnek olarak hidrojen gazı miktar olarak SO2 gazından daha fazlaysa, hidrojen gazının kısmi basıncı daha fazladır diyebiliyoruz. Bulan kim? İse adı üstünde Dalton yasası olarak geçtiğine göre kimyada kimi tanıyoruz Dalton olarak? John Dalton var. Bulan kişi John Dalton. Ondan dolayı da Dalton yasası olarak geçiyor. Arkadaşlar çok farklı soru kalıpları var. Soru kalıplarından da beraber inceleyeceğiz. Ama öncelikli olarak kısmi basıncı anlayabilmek için öncelikli olarak mol kesirini öğrenmemiz lazım. Mol kesri farklı ünitelerde, bundan sonraki sıvı çözeltiler ünitesinde de karşınıza çıkacak. Onun için şimdiden öğrenmenizde fayda var. Mol kesri şu demek arkadaşlar: eğer bir kabın içinde 2 adet gaz varsa, bu gazların toplam mol sayısını bulmamız gerekiyor öncelikle ve gaza ait mol sayısının, yani burada şu kap için konuşursak, hidrojen gazına ait mol sayısının toplam mol sayısına bölünmesiyle mol kesri bulunuyor. X ile gösteriliyor. X H2 dediğiniz zaman hidrojen gazının kendine ait mol sayısının toplam mol sayısına bölünmesi hidrojene ait mol kesrini buluyor. Peki mol kesri neden önemli? Buna geçelim. Eğer ki siz kısmi basıncı bulmak isterseniz, mol kesri ile toplam basıncı çarptığınızda o gaza ait kısmi basıncı buluyorsunuz. İşte mol kesri bundan dolayı önemli. Aslında kısmi basıncı oran orantıyla bulmanız daha mantıklı, daha kolay bir şekilde bulunabiliyor. Ama dediğim gibi formülde bilmeniz önemli. Mol kesrinin şöyle bir özelliği var: bütünün parçaları olduğu için, tekrar ediyorum, bir bütünün parçaları olduğu için mol kesirleri toplamı daima 1'e eşit. 40 tane de gaz olsa içeride, bu 40 tane gazın mol kesri yüzde hesabı yapıldığı için toplam daima 1'e eşit olacak. Bu nerede işinize yarayacak? Eğer ki bir gazın mol kesirini biliyorsanız, iki diğer gazın da mol kesirini biliyor olacaksınız. Şimdi kısmi basıncın bulunmasına geçmeden önce bir toparlayalım. Kısmi basınç neymiş? Kapalı bir kap içerisinde bulunan gazların her birinin kendi yaptığı basınca o gaza ait kısmi basınç diyor. Kısmi basıncı bulmak için neyi kullanabiliyormuşuz? Mol kesrini. Mol kesri neymiş? O gaza ait mol sayısının kabın içindeki toplam gazın mol sayısına bölümüne ben mol kesri diyorum. Mol kesirlerinin toplamında 1'e eşit olduğunu lütfen unutmayın. Gelelim kısmi basıncın bulunmasına. Kısmi basıncı nasıl bulacağız? Az önce dile getirdim zaten. Eğer ki sen bu kaptaki P toplamı biliyorsan, örnek vereyim. Burada diyelim ki 3 atm'lik bir toplam basınç var. Eğer ki bu 3 atm'lik toplam basıncı biliyorsan, hatta şunu 3 atm değil, sayılarımız orantılı olsun, şuna 6 atm diyelim. Şöyle yazayım hatta. 6 atm'lik bir toplam basıncım var. Hidrojenin mol sayısı 0,2 olsun. SO2'nin mol sayısı da 0,4 olsun. Birbirinin gördüğün gibi 2 katı. Eğer ki hidrojenin mol kesrini bulmak istiyorsam ne yapacaktım? Hidrojenin mol sayısını toplam mol sayısına, n toplama bölmem gerekiyor. O zaman sembolü mol kesrini hatırlayın tekrar. X'ti. XH2 eşittir 0,2 mol hidrojenin mol sayısı bölü 0,6 mol. Bu da toplam mol sayın. O da eşittir 1/3 olarak çıkacaktır. Mol kesirini buldum. Diğerinin de aynı şekilde bulabilirim. Ya da isterseniz şuradaki 1'e tamamlarsınız. O zaman X SO2 de
1'e tamamlayacak olursam 2 bölü 3 ya da 0,4 bölü 0,6 olacaktır. Şimdi gelelim bu mol kesrini basınçta kullanmaya. Ne yapacağız? P toplamı biliyordum. 6 atm olarak vermiştim. Hidrojenin kısmi basıncı eşittir P toplam çarpı X H2 demiş bana. O zaman yapacağım işlem belli. P toplamım 6 atm. X H2'yi burada buldum. O da 1 bölü 3. 6 çarpı 1 bölü 3'ten gördüğünüz üzere ilk pH2 2 atm olarak çıkacaktır. Diğerinde zaten işlem yapmama gerek yok. 6 atm'nin 2 atm'sini hidrojen gazı, kalan 4 atm'yi de SO2 gazı oluşturacaktır. O zaman şunu söyleyebilirim gönül rahatlıkla. Arkadaşlar bakın, buradaki gördüğünüz SO2'nin 0,4 miktarı basınçta da etki ederek daha fazla bir basınca sebebiyet veriyor. O zaman tekrar şunu söyleyebilirim. Bir kaptaki gazların mol sayıları kısmi basınç ile doğru orantılı olacaktır. Yani mol sayısı ne kadar fazlaysa o gaza ait kısmi basınç o kadar fazla olur. Tam olarak sizinle beraber çözmek istediğim gibi bir soru örneklerimizle devam edebiliriz. Örnek 1'e baktığınızda şekildeki kapta 0,4 mol H2, 0,6 mol CH4 ve aynı şekilde 0,2 mol SO2 bulunmaktadır diyor. Kabın bana toplam basıncını vermiş 3,6 atm. Buna göre kısmi basınçları kaçar atm'dir. İlk olarak bu gazlara ait ben neyi bulayım? Mol kesirlerini bulayım. Mol kesirlerini nasıl buluyordum? O gazlara ait mol sayısını gidiyordum toplam mol sayısına bölüyordum. Toplamı aldığınızda 0,4 0,2, 0,6, 1,2 mollük bir toplam mol sayım var. O zaman X H2 dediğimde H2'nin mol sayısı 0,4 bölü 1,2 yaparsam burası 1 bölü 3 çıkar. X SO2 dediğimde SO2'nin mol sayısı 0,2 bölü 1,2 yaparsam o da 1 bölü 6 çıkar. X CH4 dediğimde CH4'ün mol sayısı gördüğünüz üzere 0,6. O da 1,2'ye bölünürse 1 bölü 2 olarak mol kesirini bulurum. Şimdi mol kesirlerini buldum. Basınca geçmek için artık bu sefer bunları toplam basınçla çarpacağım. O zaman P H2 dersem hidrojen gazının kısmi basıncı demek. 3,6 çarpı 1 bölü 3'ten o da eşittir 1 bölü 2 A 1,2 atm yapar. Bir aşağıya geçtim. PSO2 dedim. Yani SO2 gazının kısmi basıncı. Aynı şekilde toplam basıncı 3,6 çarpı 6 dedim. O da eşittir 0,6 atm çıkar. Devamına baktığımda bunların zaten toplamı buradan çıkarabilirsiniz. Yani toplam basınçtan bu basınçları çıkarırsanız gene siz CH4'ü bulursunuz. Bu sefer öyle yapalım. P CH4 gene aynı yöntemle yapalım. 3,6 çarpı 1,2 o da eşittir gördüğünüz üzere 1,8 atm yapacaktır. Bakın az önce bahsettiğim toplam basınç 3,6. Bunların ikisinin toplamını şuradan çıkarırsanız yani 1,2 artı 0,6'yı buradan çıkarırsanız son gazın gene 1,8 atm olan kısmi basıncını bulabilirsiniz. İki yöntemi de kolaylıkla kullanabilirsiniz. İlk örneğim bu şekilde. İkinci örneğe baktığımda birazcık daha kompleks bir örnek. Çünkü neden? Bu sefer kap değişmiş. Hep kapalı kapta anlattık. Şimdi burada sabit basınçlı sürtünmeli bir kap var. Bu kap üzerinden işlem yapacağım. Bir kabımı inceleyeyim. Gördüğünüz gibi 16 gram O2 gazı var içeride. Kaba aynı sıcaklıkta 32 gram CH4 gazı ekliyorum. Benim işim neyleydi? Benim işim mol sayılarıylaydı. O zaman önce mol sayılarını bulayım. Oksijenin mol sayısı NO2 eşittir 16 kabın içinde bulunan bölü MA'yı buldum. 32 nasıl buldum? Oksijeni vermiş bana 6. 2 oksijen olduğu için 32. 16 bölü 32 o da eşittir. Gördüğünüz üzere 0,5 molmuş. İlave ettiğim CH4'ün mol sayısını bulayım. NCH4 eşittir 32 gram ilave ediyorum. Bölü MA'yı hesapladım. Karbon 12, hidrojen 1. 4 tane de hidrojenden geldi. 16. O da eşittir 2 mol. Olay aydınlanmaya başladı arkadaşlar. Demek ki şöyle bir durum var. Kabın içinde gördüğünüz gibi 16 gram O2 var. 0,5 mole tekabül ediyor. Ben 0,5 mollük gaza 2 mollük bir gaz ilavesi yapıyorum. Bunun durumunda buradaki durumlardan hangileri doğru olur diyor. Bir kere toplam gaz basıncı artar demiş. Artmaz. Neden? 1 atm'lik basınç her şekilde korunulacaktır. Piston yukarı doğru gidip hacmini genişletecektir. Ama basıncını sabit tutacaktır. Kabın özelliği zaten basıncını sabit tutması. O zaman bu öncülüm yanlış. Gaz öz kütlesi artar demiş. Öz kütleyi hatırlayın. M bölü V olacak. O zaman öz kütleyi bulmak için ilk önce D1 bulalım. D1 eşittir 16 gram. Ben 0,5 molün V hacim kapladığını hesaplayayım.
2 mol gördüğünüz üzere eklediğinde toplam 2,5 mollük bir gaz olacak. Onu da eklersem eğer burası bu sefer ikinci durumda 5V hacim kaplayacaktır. 2 mol 5V olarak karıştırmayın. 2,5 mol gazınız var. Ona göre 5V yazdım. O zaman D1 yani birinci öz kütle eşittir 16 bölü V. İkinci durumda öz kütlen eşittir 32 gram gaz geldi. 48 bölü 5V olacaktır. Şimdi burası 3 katlık bir artış olmuş. Burası 5 katlık bir artış olmuş. Payda daha fazla arttığı için gazın öz kütlesi azalacaktır. O zaman bu ifade doğru olur. Peki O2 gazının öz kütlesi ne olur dediğinde O2 gazının öz kütlesi arkadaşlar azalacaktır. Çünkü O2 gazı gördüğünüz gibi miktar olarak değişmemiş. Fakat hacim artmış. Bundan dolayı eğer sadece O2 gazının öz kütlesini sorsaydı O2 gazının öz kütlesi azalır diyebilirdik. Gelelim şuraya. O2 gazının oksijen gazının ilk durum ve ikinci durumdaki kısmi basınç oranı 5'tir diyor. İlk durumda kabın içinde sadece gördüğünüz üzere O2 var. Bu gazın basıncı 1 atm'ye eşit. Yani kısmi basınç sadece tek gaz olduğunda o basınç kısmi basınç olarak kabul edilebiliyor. O zaman PO2 nerede? Birinci durumda 1 atm. Peki ikinci durumda durum ne? İkinci durumda gördüğünüz üzere 5'te 1'i durumunda O2 var içeride. Yani toplam gazım 2,5 mol ama 5'te 1'i durumunda. O zaman XO2 eşittir. Ben XO2'yi 1 bölü 5 olarak buldum. Ben burada PO2'yi hesaplamak istersem burada P toplamla 1 bölü 5 çarpmam lazım. Son basınç gene 1 atm olacağı için 1 çarpı 1 bölü 5 o da eşittir 0,2 olur. O zaman benim birinci durumdaki basıncım 1 atm iken ikinci durumdaki basıncım 0,2 atm olur. Buradan da 1 bölü 0,2 yaparsanız 1 bölü 0,2 yaparsanız ikinci durumda oransal olarak baktığınızda burayı 5 olarak bulacaksınız. O zaman üçüncü öncülüm de doğru. Doğru cevap 1 ve 2 olacaktır. Arkadaşlar 3. örneğe geçersek şurada hemen 2017 LYS'de sorulduğunu göreceksiniz. Artık bu şekilde notlar koyacağım. Belki birazcık sizi motive edebilir. Neden? Bu soruyu çözen kişi şu an 2023 yılındayız. Bu sene muhtemelen doktor olarak mezun oldu. Neden? 2017'de kimyada bu soru çıktı. Öğrenci de muhtemelen doktor olabilmek için bu soruyu zaten doğru olarak çözmüştür. Ve 6 sene sonunda 2017'nin sonunda 6 sene sonunda artık doktor olarak bu sene mezun olmuştur. Soru kolay. Gene gördüğünüz gibi gazlarla şu an anlattığım kısmi basınçla alakalı bir soru. Gel hep beraber çözelim. Sabit sıcaklık ve hacimdeki şu çok önemli. Haciminiz sabitmiş yani kapalı bir kapta çalışıyorsunuz. 4 gram helyum, 16 gram O2 ve 64 gram SO2'den oluşan gaz karışımı bulunmaktadır diyor. Bu gazların ideal gaz gibi davrandığı varsayıldığında aşağıdaki öncülerden hangileri doğru olur diyor. Peki biz kısmi basınç için öncelikli olarak hangi veriye ihtiyacımız var? Mol sayısına. Gramla iş yapamıyordum. Mol sayısıyla orantılıydı. O zaman ben önce mol sayılarını bulayım. 4 gram helyumu şuradaki helyum 4 gram demiş. Mole çevirmem gerekirse N helyum eşittir 4 bölü 4'ten o da eşittir 1 mol olarak çıkar. Devam. Aynı şekilde oksijenin de mol sayısını bulmam lazım. Ma 16 çarpı 2'den 32. NO2 eşittir 16 bölü 32'den o da eşittir 0,5 mol. Ve ilave olarak son olarak SO2'yi bulayım. NSO2 eşittir 64 bölü bir tane kükürt 2 tane oksijen 32 artı 32'den o da 64 yaptı. O zaman bu da 1 mol çıktı. Demek ki benim kabımda 2,5 mol toplam mol sayısında gaz var. Şimdi bunları bu mol sayılarıyla orantılayarak değerlendireceğim. Diyor ki helyum ve SO2 gazının kısmi basınçları eşittir. SO2'nin 1 mol miktarı. Helyumun da 1 mol. Bunlar 1 mol ise bunların kısmi basınçları mutlaka eşit olması lazım. 1 mol gazın yaptığı basınçla buradaki 1 mol gazın yaptığı basınç aynıdır. O zaman bu ifade doğru. Bir aşağı indiğinizde helyumun kısmi basıncı O2'nin kısmi basıncından küçüktür diyor. Şimdi buradaki mol sayılarına baktığınızda mol sayılarıyla kısmi basınç orantılıysa helyumun kısmi basıncı O2'nin kısmi basıncından daha büyük olması lazım. Çünkü 1'e 0,5 hangisinin basıncı daha büyüktür derseniz gördüğünüz üzere helyumun basıncı daha fazla olması gerekiyor. O zaman bu ifadem yanlış. O2'nin kütlesi 2 katına çıkarıldığında 32 bölü 32'den bu sefer içeride 1 mol O2 olur. O2'nin kütlesi 2 katına çıkarıldığında karışımın toplam basıncı helyumun kısmi basıncının 3 katı olur diyor. Şimdi gelelim şuraya. 3 mol gaz
3P basınç yapar derseniz bu 3P basıncı 1 molü ne kadar yapacak? 1 mol gaz P basınç yapacaktır. O zaman helyumun basıncı P helyum P ise aynı şekilde P toplamda 3P olur. Bu ifade ne diyor bize? O2'nin katı 2 katına çıkarıldığında karışımın toplam basıncı helyumun basıncının 3 katı olacaktır. Hangi şartta? O2 2 katına çıkarılırsa o zaman bu ifade de doğru olur. Doğru cevap 1 ve 3 olacak. Gördüğünüz üzere kısmi basınç soruları kolay. Ama kısmi basınç sorularını anlayabilmek için neyi anlamamız gerekiyor? Molü. Kısmi basıncın mol ile ilişkisini anlarsak sorulardan rahat bir şekilde çıkabiliriz. Bakın 2017'de sorduğu soru aslında ne kadar basit bir soru. Ama bunu dediğim gibi çözen doktor oldu. Birazcık lütfen artık motive ol. Birazcık şöyle kimyanın zor olmadığını anla. Konu anlatım kısmına devam edelim. Konu anlatım kısmında kısmi basıncın bir farklı soru kalıbı daha var. Onu göreceğiz. Bu da gazların karıştırılmasıyla alakalı sorular. Arkadaşlar birbirine tepkime vermeyen gazları bu şekilde kaplara koyacaklar. Bu kaplar birbirlerine musluk vasıtasıyla bağlı. Sonra bu muslukları açtıklarında bu gazların karışması bekleniyor. İşte soru kalıbı bu. Diyor ki sana son basınç şuysa ya da son hacim şuysa ne olur? Bir tane formül kullanıyorsunuz. Siz bu formülü daha önce aslında gördünüz. 10. sınıfta çözeltilerin karıştırılması, çözeltilerin kütlece karıştırılması, hacimce karıştırılması formülleri vardı. O formül aynı bu şekilde kullanılıyordu. O formülde aynı bunun şekilde dizayn edilmiş, tasarlanmış bir formüldü. Ne anlatıyor bize formül? Diyor ki eğer ben bu iki musluğu birlikte açarsam, gazlar birbirine tepkime vermeyip karışırsa ne olur diyor. Bir kere bu birinci kabın, bu ikinci kabın, bu da üçüncü kabın. Çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bakın formül diyor ki birinci kaptaki basınç ve hacim çarpımı artı şurası birinci kap. İkinci kaptaki basınç ve hacim çarpımı şurası da ikinci kap. Üçüncü kaptaki basınç ve hacim çarpımı şu da üçüncü kap. Bunların toplamı musluklar açılıp son sistem dengeye geldiğindeki son basınçla son hacim çarpımına eşit. Zaten sen burada eğer kaplar verildiyse örnek vereyim burası 2 litre, burası 3 litre, burası 5 litre gibi. Sana eğer buradaki hacimler verildiyse bunların toplamının zaten 10 litre olduğunu, 2, 3, 5, 10 litre olduğunu yani V sonu biliyorsun. Geriye kalan sadece denklemde P sonu bulabilmek. Evet dediğim gibi arkadaşlar sadece bu formülü düşünerek dediğim gibi soruları çözebilirsiniz. Kısmi basınçta gaz karışımında bir yöntem daha var onu da anlatacağım size. Gelelim şuraya. İki tip soru kalıbınız var. İlki kalıp 1 olarak yazdım. Bu da örnek 1 olarak karşına çıkıyor. İlk kalıpta ne varmış? Kapalı kap, kapalı kap uygulaması. Yani iki kapta birbirinde gördüğünüz gibi kapalı kap. Burada sabit pistonlu, hareketli pistonlu kabın yok. İkisi de kapalı kap. O zaman yapacağın işlem şu. Hemen soruya bakalım. Şekildeki kapalı kaplar arasındaki K musluğu açılıp kaplar içindeki gazlar karıştırılıp sistem dengeye geldiğinde kap içerisindeki son basınç kaç atm olur? Ne yapıyorduk? Birinci kap, ikinci kap diye düşündük. Birinci kaptaki basınç ve hacim çarpımını ikinci kaptaki basınç ve hacim çarpımıyla toplamam gerekiyor. Basıncım 6 atm, hacmi V. Basıncım 2 atm, hacmi 3V. O zaman 6 çarpı V yani P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 olacak. 2 çarpı 3 eşittir P son çarpı V son olacak. V sonu biliyorum. Neden biliyorum? Çünkü 3V ile V'lik kabı birleştirince P sonum V sonum 4V olacaktır. O zaman 6V buradan da 3V geldi arkadaşlar. Burada da bir 6V oluştu. 12V eşittir P son çarpı 4V'ye. V'ler gitti. P son eşittir. Sistem dengeye geldiğinde 3 atm olarak bulunur. Yani kapları karıştırdığımda bakın formülü basit şekilde uyguladım ve 3 atm buldum. Bu dediğim gibi kalıp 1. Bir tane daha kalıp var. Burada da dediğim gibi bu sefer kapalı kapla hareketli pistonu bağlayacağız birbirine. Hatta kalıp 3 de olacak. Ama ilerleyen günlerde artık konuya birazcık daha aşina olduğunda 2 tane pistonlu kapı birbirine bağlayacaksınız. O da
mümkün. Diğer kalıba geçelim hemen beraber. Devam edelim. Kalıp 2'de bu sefer gördüğünüz üzere farklı bir durum var. Az önce kapalı kap kapalı kaptı. Burada kapalı kap ve pistonlu kabı birleştirmiş. Gördüğünüz gibi kapalı bir kabım var, pistonlu bir kabım var. Burada şimdi dikkat etmeniz gereken yerlere özellikle bakmanız lazım. Bir kere size hile yapıyorlar. Nasıl bir hile yapıyorlar söyleyeyim. Burada içeride bir gördüğünüz gibi bir gaz var. Eğer musluk kapalı ve gördüğünüz gibi piston dengede duruyorsa sana buranın basıncını vermiyor. İlk olarak bunu anlaman gerekiyor. Yani senin içerideki gazın dediğim gibi 1 atm'lik bir basınca sahip. Ama sana bunu vermiyor, bak tekrar söylüyorum. Bunu senin görmeni istiyor. İkinci durumda ben eğer musluğu açarsam bir kere piston 3 atm'lik gaza karşı ne tarafa gidecek? Ben en musluğunu açarsam bu gaz gördüğün gibi dışarı gitmek isteyecek. Çünkü basıncı 3 atm, 1 atm'yi gördüğün üzere yener. Yani daha büyük bir basınç var. O zaman 3 atm pistonu bu tarafa itecek diyebilirim. Pistonum bu tarafa gidecek. Peki nereye kadar gidecek dersen son basıncın 1 atm oluncaya kadar pistonu diğer tarafa itecektir. Arkadaşlar buradaki hile dediğim gibi 1. İçerideki gazın sana basıncını vermez. 2. Piston ilerlediğinde senin düşünüp bu piston arkadaşım en son 1 atm basınç olana kadar açılacaktır diye düşünmen lazım. Bir de neyi karar verdim? Buradaki gazlardan hangisinin birbirini iteceğini. Piston bu tarafa da gidebilirdi. Bu soruda anlatacağım size. Piston böyle gidip kapanabilirdi de. Ama bu soru için konuşursak piston dediğim gibi bu tarafa gider ve dediğim gibi P son 1 atm olacaktır. O zaman ne yapacağım? Önce hemen formülü düşüneyim. Neydi? P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 eşittir P son çarpı V son olacak. Bana neyi soruyor? Piston hangi bölmede durur diyor. Ve dikkat et, bölmeler eşit aralıklı. Her bölme 1 litre. O zaman burası birinci kabım olacak. Burası da gördüğün gibi ikinci kabım olacak. Gene yerleştirelim. Aynı sistem 2 ile 3'ü çarptım. P1 3 atm, V1 2 litre artı. P2'yi biliyor muyum? Biliyorum. Şu an musluk kapalı. P2 gördüğün gibi 1 atm. V2 de gene 1 litre. Çünkü bana burada bu bilgiyi vermiş. Şimdi asıl kritik nokta burası. Ben bu sefer V sonu bilmiyorum. Bakın kapalı kap kalıbında ben V sonu biliyordum. Kapların hacmini toplamıştım. Ama burada ben V sonu bilmiyorum. Neyi biliyorum peki? P sonu biliyorum. Neden? Piston az önce anlattığım gibi 1 atm olana kadar sağ tarafa açılacaktır. O zaman P sonum 1 atm çarpı V son oldu. Gel bakalım 5. 1 de buradan geldi. 6. 6 eşittir V sona. O zaman 6 litre hacim yapacak. Şimdi burada yaptığın yanlışı söyleyeyim sana. Çok yapıyorsunuz bu yanlışı. Gidiyorsun şöyle yapıyorsun. O zaman piston 6 litre hacim kaplayacaksa 1, 2, 3, 4, 5, 6 F noktasında durur diyorsun. Yapma bunu. Neden? Arkadaşım musluk açıldı. Bu ne demek? Musluk açıldıysa bu kap artık buna bağlandı. Yani bu 6 litrenin 2 litresini burası karşılayacak. Sen 2'nin üzerine sayıp 6'ya tamamlayacaksın. O zaman 2 litresini 6 litrenin burası tamamladıysa 3, 4, 5 ve 6. Gördüğün üzere 6 litrelik bir hacim yapıp pistonun E noktasında duracak. Umarım anlamışsındır. Çok sık test kitaplarında karşına çıkan bir soru. Gelelim örnek 3'e. Burası biraz kompleks bir soru. Neden? Gene aynı tip gördüğün üzere aynı şeyleri yapacağız gibi düşünebilirsin. Ama birkaç farklı yöntem kullanacağız. Birkaç farklı eski konulara da gireceğiz. Gaz yasalarını da kullanacağız. Gel bir girelim. Burada elinizde boş bir kap var. Ve pistonlu bir kap var. Pistonlu kabın içinde CH4 gazı var. Bu arada şurada bir baskı hatası var. Şu helyum değil CH4 olarak düşünebilirsin. Oradan devam edelim. Buradaki CH4 gazı bağlıyken ben musluğu açacağım. Musluğu açtığımda ilk önce düşün. Dedim ya sana gazlar şakaya gelmiyor. Gazlarda her soru için çözüm üretmem lazım. Ben eğer ki musluğu açarsam CH4 gazı dış basıncın 2.1 atm olduğu durumda eğer bu kabın boşsa bu sefer piston ezbere değil sağ değil piston içeriye doğru gelecek. 2 litrelik bir kapta 2.1 atm basınç yapıyorsa buradaki basıncın daha düşük olacak. Neden? 3 litredesin. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyim? Benim pistonum anlamaya çalış. Piston bu tarafa gidecekse nereye kadar gidebilir? Bakın varsayım yapıyorum sadece. Pistonun gidebileceği son nokta hepinizin de gördüğü üzere
A noktası. Peki A noktasında eğer şuradaki hacmi de ihmal edersem A noktasına piston geldiğinde buradaki bütün gaz içeri dolmuş olur. Yani 3 litre olur. Eğer ki A noktasında kalacaksa bu tarafta kalan 2.1 basıncın bu tarafta kalan basınçtan büyük olması gerekir ki pistonu A'da tutabilsin. Eğer burası büyük olursa pistonu iter çünkü. Bir bakalım ne olacak. Bu gazın 2 litrede gördüğün üzere ne kadar basınç yapıyormuş? 2.1 atm. Hatırla nereden bulmuştum? Şuradaki 1 atm gibi düşünebilirsin. Yani içeride eğer piston dengede duruyorsa burası 2.1 ise burası da 2.1'dir. Ben pistonu A noktasına getirdiğimde bu gazı kaç litrelik hacim alacağım? 3 litre. Buradaki basıncının ne olduğunu düşüneceğim. Gençler bakın burası gördüğünüz üzere Boyle-Moriot kanunu. Yani hacimle basınç ilişkisi. Hacimle basınç nasıldı? Ters orantılıydı. O zaman 2 litrede 2,1 atm basınç yapıyorsa 3 litrede ne yapar dedim. Ters orantımı kurdum. 4,2 eşittir 3x'e x eşittir 1,4 atm basınç yapıyormuş. Gençler gördüğünüz üzere içeride 3 litrede 4,1 atm basınç yapan gaz pistonu diğer tarafa itemez. O zaman benim A noktası olarak varsayımsal olarak pistonu koyduğum yer doğru. Şimdi buradan yola çıkarak şunu yapacağız. Çünkü bir değişken daha var. Senin 120 santigrat derecedeki sıcaklığını 227 santigrat dereceye çıkarılıyor. O zaman sıcaklıkla bir de basınç ilişkisini kuracağım. Peki eğer ki ben sıcaklığı arttırırsam burası bakalım buradaki şu 1,4 atm basınç 2,1'i yenebilecek mi? Burada da ne vardı? Gıpta hatırla. Videoları izliyor musun bilmiyorum ama gıpta neydi? Gay-Lussac yasası bana sıcaklıkla basınç ilişkisini veriyordu. Formülü neydi? P1 bölü T1 eşittir P2 bölü T2. Hemen şunu Kelvin'e çevireyim. 400 Kelvin. Hemen şunu da Kelvin'e çevireyim. 500 Kelvin. O zaman P1 1,4. T1 gördüğün üzere 400. İkinci sıcaklığım P2'yi bulmak istiyorum. İkinci sıcaklığım 500. Bu gitti. Bu gitti. Bu gitti. Bu gitti. 0,7 kaldı. Burada da 2 kaldı. O zaman yapacağım işlem şu. Gördüğünüz üzere içler dışlar yaptım. Şurası 7 oldu. 3,5 eşittir 2P2'ye. P2 eşittir. Şurada yazı çıkmamış. Hemen şuraya transfer edeyim şu işlemi. 3,5 eşittir 2P2'ye. Buradan da P2 eşittir 1,75 atm olarak çıkar. O zaman bir bak bakalım 1,75 atm mi daha büyük 2,1 mi? O zaman burada eğer 1,75 atm'lik gaz varsa piston gene burada kalır. Son basınçta 1,75 atm olarak bulursun. Şu soruyu incele, yorumlarda yaz. Anlamadıysan çok önemli bir soru. Tekrar ediyorum anlamadıysan bir şekilde bana anlamadığını ulaştır. Ben de tekrar anlatmaya çalışayım sana. Kısmi basınçla alakalı son soruyu da çözelim. Bu videoyu tamamlayalım. Bakın 2024 yılında muhtemelen mühendis olarak mezun olacak diye gene bir uyarı. Neden? 2020'de gördüğün gibi AYT'de bu soru çıkmış. Şurada bir eksik var. Onu tamamlayalım. Buradaki gazların basınçları 1 atm. Aynı şekilde buradaki gazın da basıncı 1 atm. Baskıda çıkmamış. Bunları normalde düzelteceğim. Şimdi gelelim şuna. Adam bu soruyu çözmüş. Sen niye çözmeyesin? Ne kadar kolay bir soru. Daha önce biraz önce çözdüğüm sorunun aynısı. Bir tane formül bileceksin. O formülü bildikten sonra al sana başlı başına bir tane AYT kimya neti. 2020'de sormuş. 2024'te sormayacak mı? Soracak. Gene bu klasmanda bu ayarda kolay bir kimya sorusu çıkacak. Yapacağın işlem belli. Bak ne diyor? Ayrı kaplarda bulunan H2 ve helyum gazları muslukları açılıyor. Açıldıktan sonra gazlar karıştırılıyor. Son basıncın toplam basıncı yani ne olacağını soruyor. Formülün neydi? Hatırla. P1 çarpı V1 eşittir P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 eşittir P son çarpı V sona. Neyi biliyorum? V sonu biliyorum. Bana P sonu soruyor. Gel yerleştirelim. 1 çarpı 1 burası 1 yaptı. Artı buradan da 1 çarpı 1 geliyor. 1. Buradan herhangi bir şey alacağım mı? Almayacağım çünkü burada gaz yok. Onu şuradaki 2 litreyi buraya yerleştirerek kullanacağım. Bana P sonu soruyor. P son çarpı V son 2 artı 2 4 oldu. O zaman gördüğünüz üzere 2 bölü 4'ten eşittir P sona. P son eşittir 0,5 atm. İşte bu kadar.
Adam bu soruyu çözmüş, bu sene mühendis oluyor. Sen düşün. Arkadaşlar, sinirleniyorum böyle kolay sorular çıktığında. Kusura bakmayın. Senin de çözmeni istiyorum. Senin de hayallerine ulaşmanı istiyorum. Tek derdim zaten bu. Görüşmek üzere. Bundan sonraki videoda su üstünde toplanan gazları işleyeceğiz birlikte. Hepiniz kendinize dikkat edin. Eğer izliyorsan videoyu yorum yapmayı ihmal etme. Senden dönüt almak istiyorum. Nasıl gidiyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, seni tanımak istiyorum. Onun için yorumlar kullanışlı bence. Tekrar ediyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.